İsrail'in Katar saldırısını geniş jeopolitik bir bakış açısıyla içinde Türkiye olacak şekilde analiz edelim. Son 2 yılda Filistin, Lübnan, Irak, Yemen ve İran'a saldıran İsrail'in hedefinde bu kez Katar vardı. Barış müzakerelerini değerlendirmek üzere Katar'da bulunan Hamas heyeti İsrail füzeleriyle vurulmak istendi. Hamas üyeleri saldırıdan sağ kurtulsa da bu olay İsrail'in sadece Filistin'le sınırlı kalmayacağını ve savaşı Körfez ülkelerine de taşıyabileceğini gösterdi. Peki ama İsrail neden Katar'ı vurdu? Amerika bölgedeki en iyi müttefikine yönelik bu eylemi niye durduramadı? Ve belki de en önemlisi tüm bu yaşananların Türkiye ile alakası ne? Yine dop dolu bir video ile karşınızdayız. Son dönemlerde neredeyse her gün adını farklı bir terör olayıyla duyuran İsrail, barışın ve huzurun tarafında olmayacağını bu kez Katar'ın başkenti Doha'da gösterdi. Hamas adına barış müzakerelerini yürüten heyet Katar'daydı. Amerika'nın ilettiği şartları değerlendiriyorlardı. Başkan Trump da bu heyetten dönüş beklediklerini bizzat açıklamış ve onlara hafta sonuna kadar süre verdiklerini duyurmuştu. Yani bu hafta içi boyunca Hamas heyeti şartlar üzerinde müzakere edecek, paydaşlarıyla konuşacak ve en geç hafta sonu da Katarlı yetkililer aracılığıyla hem Amerika hem de İsrail'e kararını bildirecekti. Geçtiğimiz günlerde uluslararası kamuoyuna açıklama yapan bazı üst düzey isimler, heyetin olumlu yanıt verebileceğini, 7 Ekim'deki olayların ardından barışa ilk kez bu kadar yaklaşıldığını söylemişti. Saldırının detaylarına geleceğiz ama önce kısa bir parantez açalım ve Hamas heyeti neden Katar'daydı sorusuna cevap verelim. Katar uzun yıllardır Filistin meselesinde en önemli arabuluculardan biri. Ki bunu aslında Amerika başta olmak üzere batılı ülkelerle koordineli bir şekilde yapıyor. Hamas'ın Katar geçmişi eskilere dayanıyor. 90'larda artan ilişkiler 2000'ler itibariyle Katar'ın uluslararası etkinliklere Hamas'ın üst düzey isimlerini VIP konuk olarak çağırmasıyla seviye atladı. Bu dönemde Katar'ın Hamas'a mali açıdan çok ciddi yardımlarda bulunduğu da sır değil. Ürdün'ün Hamas ofisini kapatmasıyla birlikte Katar'ın ev sahipliği giderek daha güçlü bir hal aldı. İlişkilerin daha farklı bir seviyeye taşınması ise 2012 itibariyle oldu. O dönem Suriye'deki iç savaşta Hamas üyeleri Beşar Esed yönetimine karşı çıkıyordu ve Esed'in devrilmesi adına da ellerinden geleni yapıyordu. Şam'da kapanan ofisin yenisi Doha'da açıldı. O ofis Suriye Savaşı boyunca önemli görüşmelere ev sahipliği yaptı. Hamas üst düzey yöneticileri de Katar'da yaşamaya başladı. 7 Ekim olaylarından sonra ise Hamas yine tüm dünya ile Katar üzerinden iletişim kurdu. Aslında Katar bölgesel barış adına çok değerli bir kapıyı açık bırakabilmek için elinden geleni yapıyordu. Çünkü Katar'ın ev sahipliği olmasa diğer ülkelerin Hamas'ın üst düzey isimlerini ne kadar koruyabileceği belirsizdi. Öyle ya, Katar sadece bölgesinin siyasi, mali ve askeri anlamda en güçlü ülkelerinden biri değildi. Aynı zamanda Amerika'nın en önemli müttefiklerindendi. Kaldı ki Orta Doğu'da en büyük Amerikan askeri üssü Katar toprakları içindeydi. Amerikan Başkanı Trump yeniden seçildikten sonra ilk iş olarak Körfez ülkelerini ziyaret etmiş ve bu kapsamda Katar'la da 1,2 trilyon dolarlık yatırım anlaşması imzalamıştı. Çok ciddi sıkıntılar yaşayan ve mali açıdan darboğaza giren Amerikalı uçak üreticisi Boeing'in imdadına da yine Katar yetişmişti. Katar Emirliği tek seferde 200 milyar dolarlık sipariş vermiş ve Amerikan Başkanı Trump bunu iç siyaset malzemesi olarak bir hayli kullanmıştı. Trump aslında Katar üzerinden hem Körfez ülkelerine hem de tüm dünyaya tek bir mesaj vermişti. Eğer bizimle olursanız size kimse dokunamaz. Ancak sizin yanınızda durmamızın bir maliyeti var. Daha net ifade edelim. Trump, bize haraç verirseniz sizi mahallenin kötü abilerinden koruruz diyor ve bu yolla yüzlerce milyar dolar Amerikan hazinesine akıyordu. Aslına bakarsanız burada alan da veren de razıydı. Körfez ülkeleri de kendilerini Amerika Birleşik Devletleri şemsiyesi altına atmaktan son derece memnundu. Parasını veriyor, son derece gelişmiş askeri sistemler satın alıyor ve Orta Doğu'daki tüm karmaşadan uzak kalıp kendi lüks hayatlarına devam ediyorlardı. İşte İsrail'in Katar'a saldırısını jeopolitik kırılma olarak değerlendirmemizin temelinde tam da bu yatıyor. İsrail, Doha'da Hamas heyetini bombalamaya çalışırken aslında bölgedeki tüm düzenin köküne dinamit döşedi. Katar'a saldıran bir İsrail'in bunu tekrar etmeyeceğinin bir garantisi var mı? Yok. Peki İsrail'in yine kafasına estiği bir anda Birleşik Arap Emirlikleri ya da Suudi Arabistan'da herhangi bir noktayı vurmayacağı kesin mi? Hayır. İsrail'in Katar saldırısı oyunun kurallarını tümden değiştirdi. Çünkü Katar ve çevresindeki ülkeler Amerika'nın da onları korumak istemeyeceğini ya da belki de koruyamayacağını acı şekilde tecrübe etti. Elbette bu noktada en önemli sorulardan biri Amerika'nın ve belki de bizzat Başkan Trump'ın tutumu. Dünkü saldırının ardından önce İsrail medyası bazı haberler girmeye başladı.
Buna göre başkent Doha vurulmadan önce İsrail Amerika'ya bilgi vermiş ve Trump da operasyona yeşil ışık yakmıştı. Ancak sonrasında Amerika tarafı bu bilginin son anda kendileriyle paylaşıldığını öne sürdü. Başkan Trump saldırıyı öğrenir öğrenmez özel temsilcisi üzerinden Katar'a haber uçurmuş, onlar da Hamas heyetini saniyeler kala binadan çıkarmıştı. Amerikan medyasının Hollywood senaryolarını andıran bu tezi Katar merkezli haberlerle boşa düştü. Katar'a göre kendilerine bilgi veren kimse olmamıştı. Katar Dışişleri Bakanı, "Evet, Amerika ile bir görüşmemiz oldu. Ancak o sırada patlama sesleri zaten başkentin her yerinden duyuluyordu" açıklamasını yaptı. Hamas heyeti bir şekilde sağ kalmıştı ama kimse bunun nasıl olduğunu net şekilde bilmiyordu. Bu süreçte Türk istihbaratının Katar'ı uyardığına dair haberler de yazıldı ancak bunun da bir dayanağı yoktu. Hamas heyetine çok yakın gazetecilerin yazdığı haberlerse anlatılanlardan çok daha farklıydı. Başta da belirttiğimiz üzere Katar uzun süredir Hamaslı yetkililere ev sahipliği yapıyordu. Şehrin en işlek yerlerinden birinde ofisleri de vardı. Suud medyasına göre Türk istihbaratı 2 hafta önce Hamas heyetine güvenlik önlemlerinizi artırın uyarısında bulundu. Heyet de özellikle son zamanlarda bir araya geleceklerinde hep otel tercih etti. Çünkü oteller son derece kalabalık yerlerdi ve her milletten insan vardı. İsrail'de olsa doğrudan bir oteli vurmaya kimse cesaret edemezdi. Hamas heyetine toplantı için bu kez villa tarzı bir yer önerilmişti. Heyette yer alan isimler deyim yerindeyse feleğin çemberinden geçmiş kişilerdi. Elbette otel yerine villa tercihi onların da dikkatini çekti. Kimi basın mensuplarının iddiasına göre heyet üyeleri villaya gitmedi. Ancak hepsi villaya gider gibi araçlarını hareket ettirdi ve cep telefonlarını da bu araçlara koydu. Korumalar bizzat Hamas üyelerinin kullandığı cep telefonlarıyla binaya girdi. Onlar binaya girdikten kısa süre sonra da bombalar yağmaya başladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Ki bu isimler arasında müzakere heyetinin başkanı Halil Hayye'nin ofis müdürü, heyetteki isimlerden birinin oğlu, bir koruma görevlisi, 2 ofis çalışanı ve Katarlı bir asker vardı. Gazze tarafına göre Hamas heyetinin sağ kalması ne Amerika'nın ne de Katar'ın sayesindeydi. Aldıkları bir tedbir tüm heyetin sağ salim şekilde görevine devam edebilmesinin önünü açtı. Şimdi bir kez daha Amerika'nın son anda haberimiz oldu tezine dönelim ve madalyonun bir de askeri yüzünü çevirelim. Az önce de bahsetmiştik. Amerika'nın Orta Doğu'da en büyük askeri üssü Katar'da bulunuyor. Burada öylesine gelişmiş sistemler var ki yaprak kıpırdasa haberiniz oluyor. İsrail'in Doha'daki saldırı için yaklaşık 1800 kilometre uçmak zorunda olduğunu biliyoruz. Ve bu saldırıda 15 uçak kullanıldığı bilgisine de sahibiz. Tek dalgada ondan fazla mühimmat ateşleyen bu uçaklara İsrail Boeing 707'leriyle havada ikmal yapıldığını da okuduk. Sizce Amerikan üssünün kendilerine doğru gelen bu uçakları görmeme ihtimali var mı? Elbette yok. Bu nedenle Trump'ın son anda haberim oldu açıklaması kendi içinde ciddi bir tutarsızlık taşıyor. İşin bir başka boyutu da Katar'ın yüzlerce milyar dolar verip Amerika'dan satın aldığı son derece gelişmiş hava savunma sistemleri. Kimi yabancı kaynaklara göre Katar sadece sistemleri satın almakla kalmadı. İşletmesi için de Amerika'ya çok ciddi bir para ödedi. Eğer bu iddia doğruysa Katar, savunma sisteminin anahtarını verdiği Amerika tarafından bir şekilde ihanete uğramış görünüyor. Ki bu da Amerika-Katar stratejik ortaklığının geleceği adına çok büyük bir güvensizlik anlamına geliyor. Günün sonunda Katar gibi küresel sisteme tamamen entegre olmuş, 2018-2023 yılları arasında 5 kez üst üste dünyanın en güvenli ülkesi seçilmiş, her seferinde Amerika Birleşik Devletleri ve diğer müttefikleriyle koordineli hareket etmiş bir yer bile İsrail saldırganlığının kurbanı oldu. Tüm bunlara rağmen Hamas heyetinin saldırıdan yara almadan kurtulması belki de tüm denklemi tersine çevirdi. İsrail'de saldırının ilk dakikalarındaki tarihi operasyon manşetlerinin yerini ilerleyen saatlerde eleştiriler almaya başladı. İsrail basınına göre bu işi Mossad değil, İç İstihbarat Birimi Shin Bet düzenlemişti. Bu da başarısızlığın en önemli nedenlerinden biriydi. Yine İsrail medyasına göre Netanyahu saldırıya bir gün önce karar verdi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Doğu Kudüs'teki otobüs durağında düzenlenen silahlı saldırıda 5 İsrailli hayatını kaybetmişti. Doha'daki bombalama buna bir yanıttı. Ancak bunun aksini iddia eden haberler de yine İsrail medyasından geldi. İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir isim, Hamas müzakere heyetinin tamamının tek seferde ortadan kaldırılmasına bir aydan fazla zaman önce karar verildiğini iddia etti. Hamas heyeti müzakere için son derece katıydı ve İsrail'in şartlarına pek de yanaşacak gibi durmuyordu. İsrail bu ayak bağından kurtulma niyetindeydi. Hatta askeri ve istihbarat birimleri tamamen buna odaklandı.
Son zamanlarda sürekli toplantılar yapılıyor ve eldeki veriler kıymetlendiriliyordu. Nihayetinde Netanyahu'ya hazırız mesajı iletildi ve o da onay verdi. Saldırının hemen ardından İsrail Başbakanı'nın kendi hesabından yaptığı "Biz planladık, biz harekete geçtik ve tüm sorumluluk da bizim" mesajı işte böyle bir arka plana sahipti. Netanyahu bir fırsat gördüğünü ve denediklerini belirttiği bir açıklama da yaptı. Hamas müzakere heyetinde yer alan isimlerin 7 Ekim'deki saldırı görüntülerini izlediği anları hatırlatan İsrail Başbakanı, onları sevinç içinde birbirlerini kutladıkları yerde vurmak istedik diyecekti. Saldırının sonrasını zaten sizler de 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilirsiniz. Yine Avrupalı ülkelerden gelen "kınıyoruz" açıklamaları, Arap coğrafyasının "yanındayız" mesajları ve günün sonunda İsrail'e yine bir şey olmaması. Buraya kadar anlattıklarımız İsrail'in Katar'daki saldırısının görünen yüzüydü. Bizce bu saldırının bir de diğer yüzü var ki bu da doğrudan Türkiye'yi ilgilendiriyor. Önce elimizde neler olduğuna bakalım. 7 Ekim sonrasında İsrail'e en sert tepki gösteren ülkelerden biri Türkiye oldu. Gazze meselesi iki ülkeyi daha önce görülmemiş şekilde ayrı uçlara itti. Daha sonra Esed'in devrilmesi ve Şara'nın Suriye'de yönetimi devralmasıyla Türkiye-İsrail gerginliği buraya yansımaya başladı. Suriye'de başkent Şam dahil pek çok nokta İsrail'in hedefi oldu. Tel Aviv'den gelen açıklamalarda Suriye'de Türkiye'nin tam hakimiyet kurmasına izin vermeyeceğiz deniliyordu. Geçtiğimiz haftalarda İsrail medyasına başka bir haber daha yansıdı. Suriye'nin Humus kenti kırsalında çok gelişmiş istihbarat sistemleriyle füze ve hava savunma ekipmanları imha edilmişti. İsraillilere göre bunları oraya koyan Türk özel kuvvetleriydi ve uzun süredir Türkiye, İsrail'i çok detaylı şekilde dinliyordu. Elbette bu iddialar Türk makamlarınca yalanlandı. Geçtiğimiz günlerde ise İsrail bu kez Türkiye'nin hemen yanı başındaki Suriye hedeflerini vurdu. Ankara ise neredeyse tüm açıklamalarının alt metinlerinde provokasyonlara gelmeyeceğiz vurgusu yapıyordu. İşte uzmanların Katar'daki saldırıyı da aslında Türkiye üzerinden okumasının bir sebebi de yakın geçmişte yaşanan bu anlattığımız örnekler. Zaten Doha'daki saldırının ardından büyük çoğunluğu İsrail istihbaratı tarafından yönetilen sosyal medya hesaplarının "sırada Türkiye var" mesajlarının altında da bu yatıyor. Hatta daha da ileri gidip Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın koordinatlarını paylaşan İsrail hesaplarını da gördük. Ancak konuya hakim isimler İsrail'in doğrudan Türkiye'yi asla ama asla hedef alamayacağı görüşünde. Anadolu'ya yönelik bir hamlenin Balkanlardan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Uzak Asya'ya kadar çok geniş bir alanda tsunami'ye neden olabileceği öngörüsü ağır basıyor. Zaten İsrailli askeri uzmanlar ve eski istihbarat yöneticileri de böyle bir senaryonun Tel Aviv'in sonunu getirebileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Bugüne kadar Türkiye'yi içeride farklı terör örgütleri ve gruplar, dışarıdaysa Filistin, Suriye, Ermenistan, Yunanistan ya da Güney Kıbrıs üzerinden sıkıştırmak isteyen İsrail'in bu halkaya Katar'ı eklemesi de boşuna değil. Süreci yakından takip eden isimlere göre Katar'la Türkiye'nin yakın ilişkisi bu denli ortadayken aslında Netanyahu yönetimi Ankara'ya mesaj veriyor. Hamas üyeleri nerede olursa olsun vurmaya devam edeceğiz vurgusu da doğrudan Türkiye'ye yönelik bir tehdit olarak yorumlanıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? İsrail doğrudan Türkiye'yi vurabilir mi? Eğer böyle bir olay yaşanırsa sizce sonuçları ne olur? İsrail ne kadar ileriye gidebilir? Ya da Netanyahu nasıl durdurulabilir? Bu sorulara yanıtlarınızı çok merak ediyoruz. Lütfen yorumlarda bize yazın ve üzerine tartışalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.